Herkese merhabalar. Ağır Siklet Boks kanalına hoş geldiniz. Ben Ali. Bu videoda Daniel Dubois Derekçi sonra maçı mı geliyor? Bunu sizlere göstereceğim. Gerçekten eminim ki bu başlığa birçoğunuz şaşırmıştır. Çünkü IBF tarafından ve Frank Warren tarafından Derekçi sonranın Daniel Dubois'ın zorunlu rakibi olduğu doğrulandı. Şimdi bu haberimize gelelim. Evet, şu anda ekranımda görüyorsunuz. Derek Chisora, Daniel Dubois'ın IBF tarafından zorunlu rakibi olmuştu. Hangi maçla beraber? Tabii ki bu yapmış olduğu Otto Wallin maçıyla beraber zaten zorunlu rakip olduğu belliydi. Ancak daha yakın bir zamanda hani Frank Warren Sky Sports'a konuştu ve Chisora'nın Daniel Dubois ile maç yapabileceğini söyledi. Ben de bunu sizlere anlatmak istedim. Tabii ki kendi yorumlarımı da yapacağım. Evet, bakın burada diyor ki o şu anda bizim adamımızın, yani Daniel Dubois'ı kastediyor, zorunlu rakibidir. Ve bu pozisyonu da bulunmayı hak etti diye söylemiş Frank Warren ve demiş ki Eddie Hearn'le beraber oturup konuştuk ve bu maçın yapılabileceğini hani gördük diye bir açıklama yapmış. Biliyorsunuz Derek Chisora daha önceden de Tyson Fury ile beraber 2022 yılında maç yapmıştı. Frank Warren da yine buna değinmiş. Şimdi demiş 50. maçını yine bir şampiyonluk maçı olaraktan yapabilir. Bu fırsatı ona verebiliriz diye bir açıklama yapmış Frank Warren. Demiş ki we both have been involved in his career. Onun kariyerine dahil oluyoruz. Hani benle başlamadı ancak uzun bir zaman sonra onunla beraber güzel maçlar yaptık diye söylemiş Derek Chisora için Frank Warren. Onun 50. maçını yapmasını istiyoruz. Tabii ki hani hem kendisi hem de Eddie Hearn adına konuşuyor burada Frank Warren. I want to work something between us that we both walk him out. Yani demiş burada birlikte hareket edeceğiz diye söylemiş. Birlikte çalışacağız diye söylemiş Eddie Hearn'le beraber. Tabii ki ben bu açıklamaları açıkçası hiç şaşırmadım. Bunu haber haline getirmemin sebebi de şudur ki yani artık ne diyeyim böyle Daniel Dubois'ın kemerini kaybetmemesi için elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor Frank Warren. Dolayısıyla bunu hani Tyson Fury'de WBC kemeri varken de yine yapmışlardı ve Süleyman'ı ikna ederekten e, Daniel Dubois hani şu anda Derek Chisora maçı yapılacak. O zamanlarda Tyson Fury Derek Chisora maçı yapılmıştı ve Tyson Fury kemerini bir süre yine elinde bulundurmuştu. Peki şöyle bir soru aklımıza geliyor. Oleksandr Usyk bu işin neresinde? Oleksandr Usyk de tabii ki hani Tyson Fury galibiyeti sonrasında hemen pek fazla bir açıklama yapmadı ama geçtiğimiz ay dedi ki ben dedi hani bütün kemerleri toplamak istiyorum. O yüzden Daniel Dubois ile maç yapacağım. Ama daha dün Frank Warren böyle bir açıklama yaptı. Ve çok ilginçtir ki şimdi bakın Sergey Lapin sportif direktörü Oleksandr Usyk'in çok ilginç bir açıklama yaptı ve dedi ki bakın Usyk vs Jack Paul in MMA. Bakın çok ilginç. It might be great to step into the cage with Jack Paul under MMA rules. It would be interesting if there is money to be made from it. Yani diyor ki bundan diyor güzel bir gelir, güzel bir para elde edilecek olursa Jack Paul'la beraber kafes maçı yapılması gerçekten ilginç olur ve harika bir seçenek olur diye söylemiş. Bakın Sergey Lapin. Tabii bu açıklamaları yapması gerçekten Frank Warren'ın açıklamalarından anladığımız kadarıyla Oleksandr Usyk ve Daniel Dubois'ın bu karşılaşmayı yapmasının önüne geçiyor.
Ben öyle algılıyorum. Ki zaten Frank Warren ve Derek Chisora tarafı kesinlikle az önce hani özür diliyorum Derek Chisora tarafı dedim. Frank Warren ve Daniel Dubois tarafı ne yapmak istiyor? Az önce de söylediğim gibi Daniel Dubois'ın kemerini Alexander Usyk emekli olana kadar korumak istiyorlar. Çünkü neden? Biliyorlar ki Daniel Dubois Alexander Usyk'i yenemez. Yani bunu biz de biliyoruz. Bunu biz de tahmin ediyoruz. Tıpkı Tyson Fury Derek Chisora maçı yapıldığı gibi şimdi de Daniel Dubois Derek Chisora maçına gidiyoruz ki bence bu maç kesinlikle olacaktır. Çünkü zaten Alexander Usyk hani 1-2 maç sonra emekli olacağını söyledi ve Sergey Lapin'in de yapmış olduğu bu açıklamalara da baktığımız zaman işte bakın bir anda Jack Paul lafı ortaya atıldı Sergey Lapin tarafından. Daha öncesinde de işte Poatan yani neydi o adamın adı? Alex Pereira ile beraber maç yapması işte söyleniyordu UFC'de. Bakın sürekli farklı seçenekler ortaya atılıyor Alexander Usyk için. Dolayısıyla buradan ne anlıyoruz? Demek ki Daniel Dubois maçı olmayacak Alexander Usyk'le beraber. Frank Warren tarafı da zaten bu yönde adımları çoktan atmış ama bize bunları daha yeni açıklıyorlar. Dolayısıyla artık Daniel Dubois Derek Chisora maçına doğru gidiyoruz. Ben bu durumdan dolayı gerçekten çok rahatsızım. Çünkü neden? Yani Alexander Usyk'i bile kendi işlerine alet ettiler. Ve hani bu İngilizlerin hani kemer bizden çıkmasın da ne olursa olsun tarzındaki hareketleri de gerçekten canımı sıkmaya başladı. Çünkü dediğim gibi Tyson Fury'e de aynı şeyi yapmışlardı. Aylarca hani mesela WBC'nin zorunlu rakibi farklı biriyken bir anda Derek Chisora ile maç ayarlamışlardı ki Tyson Fury'nin kemeri başka yere gitmesin diye zaman geçirmek için. Şimdi de Daniel Dubois kemeri elinden gitmesin diye Derek Chisora ile maç yapacak. Çünkü Derek Chisora'nın artık yani ahı gitti vahı kaldı. Bu Ottomalin'le yaptığı maçta her ne kadar çok iyi dövüşmüş olsa bile yani 6. 7. rounddan sonra nefes nefese kalıyor artık. Dolayısıyla Daniel Dubois'a rakip olamayacağını zaten biliyorlar. Bunlardan dolayı da bu maça doğru gidiliyor. Evet, haber ve yorumlarım bu şekildeydi. Lütfen kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmayın. Şöyle tekrardan ana ekrana bir geri döneyim. Evet, Daniel Dubois Derek Chisora maçı gelebilir mi? Bu haberlerden sonra sizler neler düşünüyorsunuz? Onları da lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Tabii ki benimle aynı düşünenleriniz olacaktır. Farklı düşünenleriniz olacaktır. Lütfen yorumlarınızı da aşağıya yapın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.